Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Cumhur Eşin. Almanya ABC'si devam ediyor. Bugün yine Almanya ile Türkiye arasındaki önemli farklara değineceğim. İki toplum arasındaki 3 tane temel farka değineceğim. Benim için bu farklar çok temel farklar ve iki toplumu anlamak için hem doğuyu hem batıyı anlamak için ve Almanya özelinde bu toplumu, Almanları anlamak için çok önemli maddeler. Çok fazla sizi meraklandırmadan başlıkları söyleyeceğim, sonra detaylara girmek istiyorum. Birinci maddemiz spontane olmak veya olmamak. İkinci maddemiz çocuk yetiştirme. Üçüncü maddemiz de mahremiyet ve mahremiyet algısı olacak. Sanırım bu üç maddeyi içselleştirdiğimizde Almanya'yı anlamak adına önemli bir adım kat etmiş olacağız. Şimdi ben çok fazla beklemeden ayrıntılara girmek istiyorum. Birinci madde, spontane olmak veya olmamak. Şimdi iki toplumla iç içe olmuş, iki toplumu anlamış, onlarla birlikte zaman geçirmiş insanlar şunu fark edecekler. Türkiye'de insanlar tabii ki ortalamada çok daha spontaneler. Yani anlık bir şekilde karar verip, anlık planlar yapıp sonrasında bunları yürürlüğe koyabiliyorlar. Birlikte bir yere çıkılacaksa, beraber akşam yemek yenecekse bunlar anlık kararlarla Türkiye'de daha çok, daha sıklıkla yapılabiliyor. Almanya'da bunu yapmak çok kolay değil. Yani eğer toplumun istisnai kesiminde olan insanlarla birlikte değilseniz Almanya'da bu tarzda spontan olmak gerçekten kolay değil. Bunun aslında sebebi belli. Yani neden insanların spontane olduğunu veya olmadığını bulmak için aslında dilsel bir kavramdan yola çıkabiliriz. Plan. Burada plan kelimesi çok önemli. Başka bir yazımda da buna değinmiştim. Almanya'da plan kelimesi gerçekten çok yoğun kullanılan bir kelime. Duden'ın kelime hazinesine baktığınız zaman orada sadece kelimelerin anlamları ve içerikleri yer almaz. Aynı zamanda kelimelerin günlük kullanımda veya 1 milyonluk kullanımda ne kadar sık kullanıldığını gösteren göstergeler göreceksiniz. Bu endikatörler aslında o toplumların kültürel yapısı hakkında da bize fikir veriyor. Ben eminim ki Türkiye'deki plan kelimesinin kullanımıyla Almanya'daki plan kelimesinin kullanımını kıyasladığımızda çok ciddi bir fark ortaya çıkacaktır. Şu ana kadar böyle bir mukayese yapma imkanım olmadı. İnşallah ileride Türk Dil Kurumu da benzer bir veri tabanı kullanır ve o şekilde bunları kıyaslamak daha da mantıklı olacaktır. Dediğim gibi öyle bir kıyas yapıldığında muhtemelen dediğim sonuca varılacak. Şimdi buradan ben nereye gelmek istiyorum? İnsanlar Almanya'da planlamaya çok daha fazla vakit ayırıyorlar. Daha fazla plan yapıyorlar. Sadece kısa dönemli değil, orta dönemli ve aynı zamanda uzun dönemli planlar çok fazla yapılıyor. Mesela birçok insan şu günden bir yıl sonra hangi seyahate çıkacağını bilebilir durumdadır. Bu çok şaşılacak bir şey değil. Sene başları geldiğinde bütün sene için mesela seyahat planları yapılabiliyor. Birçok şirketin beklentisi de böyle. Yani bu çok alışılmış bir şey. Bütün yıl için seyahat planları yılın başında yapılmış olabilir. Yani bunu gördüğünüzde Almanya'da çok şaşırmayın. Hatta Almanya'da çalışmaya başladıysanız sizin şirketiniz böyle bir talepte bulunursa şaşırmayın. Yılın başında bütün tatillerinizi, izinlerinizi sisteme girmeniz beklenebilir. Buna hazırlıklı olun demek istiyorum. Şimdi burada spontaneye tekrardan dönelim. Plan seviyesi çok yüksek olduğu için dolayısıyla spontane olma ihtimali de o nebzede azalıyor. Yani bu karşılıklı olarak çalışan bir şey. Ne kadar çok planlama varsa o kadar anlık hareket azalır. Yani spontane olma ihtimaliniz azalır. Dolayısıyla bu karşılıklı gidip gelen bir şey. Tahterevalli gibi düşünün. Yani bir taraf ağır bastığında öbür taraf illa yukarı çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye ile Almanya arasında spontane olma farkı planlama seviyesinden kaynaklanıyor bence. Peki yaşla birlikte bunun değişimi ne? Yani şunu söyleyelim, Türkiye'de belli bir yaştan sonra veya gençlik döneminden yetişkin çağına geçtiğinizde tabii ki spontane olma ihtimaliniz azalıyor. Ama delikanlı çağındaki spontane olma oranınız o kadar yüksek ki azalması bile aslında hala sizin spontane oranınızın çok yüksek olduğunu gösteriyor. Yani azalsa bile yetişkin çağında Türkler ve Almanlar
çok farklı spontane oranlarına sahipler. Zaten orta ve ileri yaşları söylemiyorum bile. Onlar zaten iyice planlı bir hayat yaşıyorlar. Bundan 5 sene sonra ne yapacaklarını bilebileceklerdir muhtemelen sorduğunuzda. İkinci konu çocuk yetiştirme. Çocuk yetiştirme konusunu önemsiyorum. Bütün ayrıntılara tabii ki burada girmeyeceğim. Kapsamımızı çok aşar. Ama bir madde var ki çocuk yetiştirmede o çok önemli. Yani çocuk yetiştirmede en önemsediğiniz şey nedir diye sorduğunuzda Almanya'da genelde aynı cevap veriliyor. Bu benim çok dikkatimi çekti. Türkiye'de çocuk yetiştirildiğinde en çok sizin hedeflediğiniz şey ne diye sorulduğunda o cevap muhtemelen gelmeyecektir. O yüzden bu maddeyi önemsiyorum ve burada vurgulamak istiyorum. Almanya'da çocuk yetiştirirken en önemsedikleri konu kendi kendine yetme. Bu çok önemli. Almancası Selbstständigkeit. Also die wollen, dass die Kinder selbstständig werden. Yani çocukların kendi kendine yeten bireyler olmasını amaçlıyorlar. Bu konudan bağımsız olarak amaçlanan bir şey. Yani örnek vermek gerekirse 2 yaşında çocuklar kendi başlarına yemek yiyebiliyorlar Almanya'da. Bu herhangi bir şekilde bir üstünlükten gelmiyor. O şekilde alıştırılıyorlar. Ellerine kaşık veriliyor. En başta çok fazla dökülüyor tabii. Ama 2 yaşında kendi başına yemek yiyen çok fazla çocuğa rastlayabiliyorsunuz Almanya'da. Türkiye'de 2 yaşında kendi başına yemek yiyen çocuk sayısı herhalde çok azdır. Yani benim dönemimde yoktu. Şimdi de muhtemelen tek tüktür diye düşünüyorum veya yoktur. 5 yaşında ayakkabı bağlaması mesela bekleniyor. 6 yaşında, 7 yaşında kendi çantasını, sırt çantasını alıp ilkokul yakınsa ilkokula kendi başına giden çocuklar görüyorsunuz mesela. Tamam, şehir hayatının yoğunluğu vesaire Türkiye'de çok kolay olmayabilir ama gene de 6-7 yaşında bir çocuğun kendi sorumluluğunu alarak sırt çantasıyla okula gitmesi gerçekten kendi kendine yetme konusunda ne kadar uğraşıldığını gösteriyor ve aileler aslında bu konuda da yarışıyorlar. Yani yarıştıkları konular farklı. Yuva çağı ile birlikte daha öncesinde kreş, yuva çağı ile birlikte de aynı şekilde bunlar her sene beklentiler halinde pedagoglar tarafından kontrol ediliyor. Yani 5-6 yaşında çocukların gelişimi izlendiğinde kendi kendine yetme konusu mesela takip ediliyor. Çok enteresan bir şekilde. Yani Türkiye'de bu konu ne kadar takip ediliyor bilmiyorum. Benim dönemimde hiç neredeyse takip edilmiyordu. Çok azdı. Ya da takip ediliyorsa bile geri planda kalıyordu. İşte tuvalet ihtiyacını karşılayabiliyor mu? Kendi temizliğini yapabiliyor mu? Kendi kişisel hijyenine ne kadar dikkat ediyor vesaire bu konular vardı. Ama Almanya'da gerçekten buna çok basılıyor. En temel amaçlardan bir tanesi kendi kendine yetebilme, bir şekilde kendini o konularda geliştirebilme ve kendini aslında o hayata daha erken yaşlardan hazır edebilme. Mesela 3 yaşında birçok çocuk bisiklete binebiliyor Almanya'da. Denge bisikletlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte konu iyice kolaylaştı. Yani 3-4 yaşında çocukların çok iyi bir şekilde bisiklete bindiğini görüyorsunuz. Onu da neden yapıyorlar? Çünkü bisiklet kullanımı çok yaygın ve ileride ihtiyacı olacak olan bir şey. Gene kendine yetmesi için, onu da en erken yaşta öğrenebilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Çocuk yetiştirmede buna odaklanmak istedim. Ve buna gerçekten çok zaman ayrılıyor. Yani bazı anne babaların, bazı da belki yanlış, neredeyse bütün anne babaların örneğin pazar günleri, etrafta çok fazla insanın olmadığı, çok yoğunluğun olmadığı günlerde, boş yerlerde, bisiklet yollarında ufacık çocuklarıyla bisiklete bindiklerini görüyorsunuz ve onlara devamlı bir kural aktarımı, devamlı bir doktrin aktarımı var ve burada bir inanılmaz emek var. Yani oradaki yoğunlaşmayı ve ilgilenmeyi, onlara öğretilen şeylerin yoğunluğunu gördüğünüzde ve oradaki senaryolara da bağlı olarak nasıl yorumlar yapıldığını gördüğünüzde inanamıyorsunuz. Ama bu gerçekten kendi içerisinde olan bir döngü. Yani o şekilde davranan ve o şekilde öğreten anne babalar istisnai değil Almanya'da. Çünkü onlar da anne babalarından aynı şekilde çok küçük yaştan itibaren o kuralcılıkla adeta bir robot gibi geliştirilmişler ve bu kendiliğinden beklenen bir durum haline gelmiş vaziyette toplum içerisinde. Ve bu bence Türkiye ve Almanya arasında çok önemli farklardan bir tanesi. Ve sonra tabii birey olarak geldiğinizde de çok önemli bir fark yaratıyor. Çünkü farklı farklı şartlardan geliyorsunuz ve aynı şeyleri yapmanız bekleniyor. Çok da kolay değil. Üçüncü madde
çok önemsiyorum. Bu toplum içerisindeki iletişiminiz için çok önemli. İnsanlarla birebir iletişiminiz de çok önemli. İnsanlar tarafından yanlış anlaşılmamanız için çok önemli bir madde. O yüzden bu maddeyi de sonuna kadar dinlemeyi sakın unutmayın. Mahremiyet algısı. Bakın bu çok önemli bir şey. Almanya'da ve Türkiye'de mahremiyet algısı aynı değil. Yani belki aynı kelime kullanılıyor. Yani kelime dediğim biri Türkçe, Almanca'ya çevirirsiniz. Almancası. Belki aynı kelime kullanılıyor. Ee, Tam olarak aynı şeyi ifade etmese de özel yaşam e, kavramı da kullanılıyor. Özel yaşam, Privatesleben. Özel yaşam yalnız mahremiyetle aynı şey demek olmak zorunda değil. Yani özel yaşamla mahremiyet, yani mahrem olan her şey özel yaşamın içindedir, doğru, ama özel yaşamın içindeki her şey mahremiyet olmak zorunda değil. Yani bunu bu şekilde toparlamaya çalışalım. Ben size şöyle bir grafikle veya bir görselle bunu daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Örneği daha sonrasında vereceğim. Şimdi burada Türkiye ve Almanya için, bu sol tarafta Türkiye, sağ tarafta da Almanya var. Özel yaşam için bir çember çizdim. Büyük çember özel yaşamı temsil ediyor. İki tarafta da. Daha küçük olan çember mahremiyeti temsil ediyor. Bizim Türkiye'deki mahremiyet algımız özel yaşamın, yani tüm özel yaşamın içerisinde daha küçük bir alan. Bizim mahremiyet algıladığımız ve insanlara söylemekten kaçındığımız, anlatmaktan kaçındığımız şeyler özel yaşamla kıyasladığınızda daha küçük bir alana tekabül ediyor. Almanya'da ise öyle değil. Almanya'da mahremiyet olarak algılanan şey, yani başka insanlarla paylaşılmak istenmeyen şeyler özel yaşamın içerisinde daha büyük bir alana tekabül ediyor. Şimdi bu ne demek? Bunu biraz pratik örnekle açıklamaya çalışalım. Daha sarih hale gelsin bu. Şimdi mesela siz bir insanla tanıştınız Türkiye'de. Çok olmuştur bu. Bir şirkette çalışmaya başladınız. Arkadaşlar edindiniz. İş arkadaşları. Onlar size aileniz hakkında soru sorabilir. Evlisiniz, yeni evlisiniz. Size çocuk yapmayı düşünmüyor musunuz diye bir soru gelebilir. Şimdi bu Türkiye'de böyle bir soru, özel yaşamın içinden bir soru ama mahremiyete giren bir soru değil. Yani siz bunu rahat bir şekilde sorabilirsiniz. Bu alanda rahat hareket edebileceğiniz alanlar bir soru bu. Sorulmasından rahatsız olanlar olabilir ama toplumun genelinde bu sorulabilen bir soru. Yani sizin mahremiyetinize girmiyor. Almanya'da ise bir insanla tanıştığınız iş yerinde yeni iş arkadaşınız var. Onun evliliği gündeme gelmiş, evlenmiş ve siz çocuk yapmayı düşünüyor musunuz diye bir soru soramazsınız. Bu Almanya'da mahremiyet kısmına giriyor. Bu direkt sarı kart gören bir şey. Yani tabii kimse size burada fiziksel olarak sarı kart göstermez ama birebir iletişimde bu sarı karta giren bir şey. Yani dolayısıyla bu sizin sormamanız gereken bir şey Almanya'da. Bu insanları rahatsız edebilecek olan bir şey. Bir sonraki seviyede, bundan sonraki durumlarda sizle iletişim kurmak istemeyecektir o kişi muhtemelen. Çünkü onu rahatsız eden bir şey. Sizin bu hareketiniz onu rencide edebilir, rahatsız edebilir, saygısız gelebilir, sizi damgalayabilir. Dolayısıyla bu nereden kaynaklanıyor? İki toplumun mahremiyet algısının farklı olmasından kaynaklanıyor. Burada bir kötü niyet yok. Kesinlikle kötü niyet yok. Burada bir ayrımcılık da yok kesinlikle. Burada bir kültürler arası çatışma var. İki kültürün birbirini anlamamasından dolayı ortaya çıkmış olan bir çatışma var. Diyelim ki bir baba, yeni tanıştığınız şirkette bir baba, kızı var. Baba kız işte ilişkisinden bahsediyorsunuz. O bir etkinlikten bahsedebilir. Ne bileyim, bir arkadaşının doğum gününe gidilmiştir vesaire. Siz mesela diyebilirsiniz ki işte baba kız ilişkisi de bambaşka. Babalar kızları tarafından el üstünde tutuluyor vesaire. İşte baba kız ilişkisi bambaşka dediniz. Bunu söyleyebildiniz. Ama kızınla aran nasıl sorusu mesela, o direkt mahremiyet noktasına giriyor Almanya'da. Bu sorulmaması gereken bir şey artık.
Çünkü onunla ilgili bir soru soruyorsunuz ve onu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Türkiye'de daha gri alana girebilecek bir şey. Ama Almanya'da o direkt kırmızı çizgi geçilmiş vaziyette. Onu soramazsınız. Dolayısıyla bütün özel yaşamla ilgili olarak iletişiminizde kurduğunuz cümlelere, sorduğunuz sorulara çok dikkat edin. Hatta mümkün mertebe emin olmayacağınız için ilk başta özel yaşamla ilgili pek fazla soru sormamaya çalışın. İşte hafta sonu ne yaptın, hafta sonu ne yapacaksınız, planın var mı gibi sorular, bunlar genel sorulardır. Çünkü kişiyle birebir özel bir kişiyle alakalı bir soru değildir. Yani eğer kişi herhangi bir şey söylemek isterse ailesiyle ilgili o kendiliğinden söyleyebilir. O kendi inisiyatifinde olan bir şey, kendi kararı. Ama siz özel bir şekilde onun özel yaşamındaki kişilerle ilgili sorular soramazsınız. Aile planlamasıyla ilgili sorular soramazsınız. Sorarsanız tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Bu pasif bir tepki olabilir. Sizi bunun farkına bile varmazsınız. Ama sonuçta olumsuz bir sonucu olur. Dolayısıyla mahremiyet algısı farkını mutlaka anlatmak istiyordum. Bunu da bu vesileyle anlatmış oldum. Bu vesileyle 3 tane temel farkı Almanlar ve Türkler arasındaki size anlatmış oldum. Biri spontane olmak ve olmamak. İkincisi çocuk yetiştirmedeki çok önemli nokta, kendi kendine yetme konusu. Üçüncü konumuz da mahremiyet algısının iki toplum arasındaki farkıydı. Bu vesileyle 3 tane maddeyi de tamamlamış oldum. Aklınıza gelen soruları lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı tabii ki unutmayın. Sonlara doğru yaklaşırken mutlaka şu an sizin için en uygun olan video da size öneriliyor. O videoyu da izleyip bilgilenmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.